İşte evimizi bulduk. Şurada teller var. Bunlar böyle ileriye doğru Yurok Kızılderililerin olduğu bölge burası. Günaydın. Günaydın. Bugün Eureka'dayız. Hani şu Arşimed'in hamamda tası yüzerken gördüğünde Eureka, Eureka diye bulup da fırladığı yer var ya. Orası değil ama o Eureka. O Eureka değil miydi o? Belki burası da Eureka. Bilmiyoruz ki yazılışı Eureka, biz Eureka diye okuyoruz ama yazılış Eureka diye yazılıyor. Deniz kıyısında bir şehir burası. Gördüğümüz kadarıyla ağırlıklı olarak ticaretle ve ağaç ticaretiyle uğraşıyorlar. Çünkü her yerde çok büyük arazilerin içinde üst üste yığılmış ağaç kütükleri ve kereste fabrikaları gördük. Deniz kıyısında bir yer zaten. Hadi biraz dolaşalım. Şöyle deniz kıyısına yürüyüş yapalım beraber. Burası Eureka'nın sahili. Şurada 2 tane ada var. Adaların arasında birbiriyle geçiş köprüleri var. Burası da boardwalk dedikleri sahildeki yürüyüş yolu. Bizim karavanımız şurada ileride. Şurada duruyor. Oradan yürüdük. Daha devam edeceğiz yürümeye. Eureka'ymış. Yani benim dediğim gibiymiş. Evet, Eureka. Eureka. İşte ilk adaya geçen köprü orada. İkinci adaya geçen köprü de şurada. Arabaların geçtiği büyük adalar yani. Ada kenarındaki evler de çok güzelmiş. İşte burası da yolun sonu. Buranın haritasını şuraya koyuyorum. Burası göl gibi kullanılıyor. Gördüğünüz gibi insanlar kano falan da yapıyorlar. Çok sakin. Çünkü 2 adanın arkasında. İkinci adadan sonra da ana karanın uzantısı olan doğal bir oluşum var. Sanki dalga kıran gibi. Dolayısıyla burasını tam anlamıyla bir göl haline getirmiş. Sakin, sessiz bir yer burası. Sherlock da serbest, tasmasız olarak tadını çıkartıyor gezmenin. Ama yol bitti diye üzüldü. Şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Geri mi döneceğiz? Eureka'da dolaşırken böyle peri masallarından fırlamış gibi bir ev gördük. Üstelik burası gerçekten bir ev galiba ama özel bir kulübe aitmiş. O yüzden içeriye girip gezemiyoruz ama harika görünüyor. Keşke girebilseydik içine. William Carson eviymiş burası. Ya çok güzel ya. Bayağı şato ya bu. Hemen onun karşısında. Burada yine şöyle bir ev daha var. Burası bunların herhalde ilk kurulduğu zamanlardan kalma evler. Evimizi bulduk. Kapısının önünde güneş ve ay
işareti de var. Biliyorsunuz ben yorumlarda hep size güneş ve ay atıyorum. İki adadan ilki. Woodley Island. Küçük ada. Yani o konuda bir kafa karışıklığı var. Kızılderililer buraya Günter Adası diyorlarmış. Bunlar Woodley Adası demişler. İndiğin gün tarafı, evet. Sabahleyin bizi gördünüz. Hatta göremediğiniz bir kısmı da var. Sabahleyin ilk uyandığımızda en kalın eşofman altlarımız giyiliyor. Üstünde tişörtler, onun üstüne montlar, onun üstüne bir tane daha mont. Öyle duruyoruz. Sonra montun bir tanesi çıkıyor. Sonra hırkalı ile dolaşmaya başlıyoruz. Şimdi saat 1 ve gördüğünüz gibi böyle şort tişört takılmaya başlıyoruz artık. Evet. 10-18. Bundan sonra bir yavaş yavaş işte önce üstümüze bir hırka giyilecek. Sonra alttaki şort çıkacak. Üstüne ince uzun bir şey giyilecek. Sonra o uzun kalınlaştırılacak. Sonra üstüne bir mont daha giyilecek. Akşam otururken de ya arabanın kaloriferi yakılacak veya kalın battaniyelere sarılacak. Başka yolu yok. Dün akşam ilk defa bütün gece kalorifer çalıştırarak yattık. Burada denizde kaybolan denizcilerin arasına bir taş yapmışlar. Üzerinde isimleri yazıyor. Ve hala onlar için çiçekler geliyor, resimler geliyor, hediyeler geliyor. En son kaybolan 2018'de kaybolmuş. Brian Scott Moore. Ve onların sevdikleri şeyleri de getirip koymuşlar buraya. İşte kimi bayrak getirmiş, kimi taş boyamış getirmiş. Deniz kabukları gelmiş. Birinin çizmesini getirmişler. Orkideler. Ve bir tane dergi. Burada balıkları sepetlerle tutuyorlar. Zannediyorum ağlarla avlanmak yasak. Ya da başka bir şey tutuyorlar. Bilmiyorum. Sizler biliyorsanız söyleyin bana. Şu şekilde sepetler var burada. Bir sürü. Bakın işte bu sepetler. Bunların ne olduğunu bilen var mı? Bize göre sanki balık sepeti gibi geldi ama balık sepeti içinde büyükler mi acaba? İstakoz da olabilir ama giriş noktası bir tane. Ve büyük balık veya büyük bir şeyler yakalamak için. Yani şuradan girecek. Tabi bunlar tepe taklak duruyorlar ve bir daha çıkamayacağı bir şey. Şurada teller var. Bunlar böyle ileriye doğru zaten yaysız. Şöyle oynayan teller. Hani buradan içeriye yürüyerek girebiliyor bir şey. Ama geri çıkması mümkün değil, artık kafese kapanmış olur. Yapılan evler var, o evlere sadece kayıtlarla gidiyor. Yürüyerek.
ne tadı? Aa gerçek bunlar. Ana dur. İnanılır gibi değil. Yolun kenarında bir tane geyik sürüsü gördük. Duramadık da şimdi bayağı ileri gittik durduk. Ben yanlarına yürüyorum. Kocamanlar. Zannediyorum şu bir tane büyük kocaman boynuzlu olan başları. Bir sürüler karşıya geçmek istiyorlar herhalde ama geçemiyorlar da. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kocaman bir geyik sürüsünün yanındayız şu anda. İnanılır gibi değil. Redwood State Park'tayız. Burada da parkın bahçesinde geyikler otluyorlar. 3 tane büyük var şurada. Biri burada. Ha buradalar işte üçü de. Bunlar geyik değil aslında, bunlar elk. Bugün Klamat'tayız. Klamat bir Kızılderili bölgesi. Yurok Kızılderililerin olduğu bölge burası. Amerika'da Kızılderililerin olduğu bölgelerde kasino açmaya, kumarhane açmaya izin veriyorlar. Diğer yerlerde izin vermiyorlar. Burada da şu arkamda Holiday Inn Otel'in arka tarafında bir kasino var aynı zamanda. Biz kamp yerlerimizi ya da gece kalacağımız yerleri bulmak için iOverlander denen bir program kullanıyoruz. iOverlander burasını gösterirken gidip register yaptığınız zaman kalmanıza izin veriyorlar 2 gün demişlerdi. Geldik sorduk. Tabii kalabilirsiniz, ne olacak dediler. Hatta akşam yemeğimiz var, sabah kahvaltımız var. Onları alabilirsiniz dediler. Onları almadık tabii, biz kendimiz karavanda yedik. Ama burada bir kasino var. Kasinoya kullandırmak amaç zaten. İnsanlar gelsinler, burada kalsınlar. Zaten otopark boş. Arkada kumar oynasınlar, bize para kazandırsınlar diye bakıyorlar. Tam şurada arkamızda da Yurok Tribe dedikleri, yani Yurok kabilesine ait bir visitor center var. Eğer açık olursa, açılırsa birazdan orayı da gezeceğiz. Şimdi Sherlock'un tuvalet zamanı. Burası çok güzel. Dünyanın en büyük ağaçlarının burada olduğunu söylüyorlar. Görüyorsunuz başka karavanlar da var aynı bizimki gibi. Gelmişler, izin almışlar ve kalmışlar. Yurok Country. Yurok ülkesi. Ağaçları o kadar büyük ki yekpare bir ağaçtan böyle bir tekneyi oymak çok mümkün. Görüyorsunuz hiçbir şey kullanmıyorlar, ek parça. Bir ağacı komple kesip oyarak böyle bir tekne yapabiliyorlar.
Hatta oturma yerlerini falan da bu şekilde yapmışlar. Evet, bunun oturma yeri birazcık daha farklı ama gördüğünüz gibi yekpare ağaçtan. İçine de ıslatmışlar, su doldurmuşlar, şişiriyorlar herhalde. Ağaçlar burada o kadar büyük ki, gövdeleri o kadar büyük ki tek parça bir ağaçtan böyle kocaman bir tekne yapılabiliyor. Burada herkes bir yolunu buluyor, geziyor. Görüyorsunuz bir tane su. İçinde 2 kişi doldurmuşlar bütün eşyalarını ve gece burada kalmışlar. Yatakları, altta eşyaları, üstte çadırlarına kadar her şeyleri var. Kimisi böyle bir arabanın içinde 2 kişi kalıyor. Her şeyi içine dolduruyor. Kimisine bu kocaman karavan yetmiyor. Üstelik slide out'u da var onun da. Ve arkasında böyle bir kamyonet taşıyor. Kimi burada bir çekme karavanla geziyor. Kimi de bizimki gibi.